Orta Doğu'dan Asya'ya uzanan güç dengelerini kökünden sarsacak yeni bir güvenlik mimarisi şekilleniyor. Bunun asıl sebebi İsrail'in Somaliland'ı resmen tanıması, Yemen'in güneyindeki özerklik çağrıları, Sudan'ın göz göre göre parçalanması, Gazze'deki soykırım, Lübnan, İran ve Katar'ın vurulması. Mimarideki değişimin en somut örnekleri işte bunlar. Bir yerde değişim varsa özellikle devletler açısından buna ayak uydurmak şart olur. Haliyle bazı ülkeler tehditleri göğüslemek için artık birbirlerine kenetleniyor. Suudi Arabistan ve nükleer güç Pakistan'ı buna örnek verebilirim. Ayrıca yakın zamanda Türkiye'nin de bu savunma paktına dahil olmak üzere görüşmeleri ileri bir safhaya taşıdığı iddiası var. Eğer resmiyete kavuşursa Türkiye ile birlikte stratejik üçgen kurulacak. İmzalar da atılmış olursa sadece bölgede değil, küresel ölçekte ses getirecek yeni bir güvenlik bloğu doğacak. Belki başka ülkelerin de dahil olabileceği ortak bir güç şekillenecek. Peki bu ittifak tam olarak netleşirse başka kimler katılabilir? Mevcut konjonktürde öncelikli hedef, düzenden şikayetçi olan ülkeler arasında askeri blok inşasından ziyade esnek ve işlevsel bir güvenlik mimarisi oluşturmak. Geçen aylarda Suudi Arabistan'la Pakistan arasında sağlanan ittifakın en kritik maddesi, taraflardan birine yönelecek herhangi bir saldırının doğrudan tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Bu doktrin, Türkiye'nin Amerika'dan sonra en büyük askeri gücü olduğu NATO'nun temel prensibine yani kolektif savunma anlayışına birebir benziyor. Peki bu üç ülke masaya ne koyuyor? Ortada güç dağılımı var diyebiliriz. Suudi Arabistan işin finansal motoru yani nakdi gücü. Pakistan, nükleer kapasite, balistik füzeler ve sahada devasa bir insan gücü. Türkiye, savaş tecrübesi, NATO standartlarında bir ordu ve hızla büyüyen, bağımsız bir savunma sanayi gücü. Karşımızda dışarıya bağımlılığı sıfıra indirmeye hedefleyen, kendi kendine yetebilen bir savaş ekosistemi mevcut. Editör Anlatıyor'un bu bölümünde bölgedeki güç dengelerini kökünden sarsacak o yeni stratejik üçgeni ve perde arkasını konuşuyoruz. GZT'ye abone olun, analizlerimizi kaçırmayın. Devletlerin bir savaşı sürdürebilmesi için gereken 3 hayati sütun olan finansman, caydırıcılık ve teknolojik akıl bu üçlü arasında paylaşılmış durumda. Birbirlerinin zafiyetlerini karşılıklı olarak ortakça yok ettikleri stratejik bir tamamlayıcılıktan bahsedebiliriz. Türkiye'nin halihazırda yükselen savunma sanayini Pakistan'ın askeri gücü ve Suudi Arabistan'ın finansal kaynaklarıyla bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak denge bu Orta Doğu özelinde İsrail şımarıklığını ve yayılmacını dengeleyebilir diye. Burada aslında bu üç sacaya bir tabiri caizse Voltran oluşturmuş oluyor. Türkiye'nin zaten artık işte herkesin malumu olan işte savunma sanayine geldiği bir yer var. Neredeyse birkaç kritik unsuru hariç kendi kendimize yeter durumdayız. Pakistan aynı şekilde askeri olarak işte kendisi JF-17'leri üretiyor. Çin'le ortak savaş uçağı. Bunları da işte Azerbaycan, Nijerya ve Myanmar'a satmış durumda. Halihazırda ihracat başarısı da göstermiş uçaklar bunlar. Yine kendi ana muharebe tanklarını yapıyorlar. Yine bu Çin ortaklığında. Yani askeri olarak Pakistan'da hem üretim savunma sanayi noktasında hem de sahada savaşmış tecrübeli bir ordu olma noktasında ciddi bir güç. Şimdi buraya Suudi Arabistan'ın da Orta Doğu'daki işte finansal ve siyasi gücüyle dahil olduğu noktada bu üçünün bir araya doğuracağı sinerji Orta Doğu'da özellikle bölgedeki İsrail yayılmacına bir denge getirebilir. Bu hamlenin zamanlaması da manidar. Dünya değişiyor ve bu üç ülke kötü günler kapıda olabilir diyerek şimdiden önlem alıyor. Peki neden şimdi? Gelin perde arkasındaki 5 sebebi madde madde konuşalım. Birincisi, Amerika için güvenlik artık parayla. Trump'ın gelişiyle oyunun kuralı değişti. Eskiden müttefiklik kutsal bir bağ gibiydi. Şimdi ise durum tamamen ticarete döndü. Trump açıkça şunu söylüyor. Parasını vermeyen düdüğü çalamaz. Yani NATO üyeliği veya müttefiklik artık iptal edilebilir bir aboneliğe dönüştü. Suudilerin parası var ama dediğinizi duyar gibiyim. Her şey parayla olsaydı adamlara istedikleri her silahı ve tavizi verirlerdi. Peki verdiler mi? Tabii ki hayır. F-35 istediler, Amerika vermedi. Patriot istediler, İsrail karşı çıktı, Washington vermedi. İkincisi Trump faktörü. Bölgedeki önceliklerini tamamen İsrail'e kaydırması ve NATO'ya olan mesafeli tavrı. İşte bunlar Ankara-Riyad-İslamabad hattını kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz noktasına getirdi. Bu ülkelerin geçmişten günümüze gelen bir ABD ile derin ilişkilere sahipler ve bu ilişkilerin birçoğu da kurumsallaşmış düzeyde.
Yani bunların savunma sanayi boyutu var, kurumsal işbirliği boyutu var, ekonomik boyutu var. Dolayısıyla bunların hemen hızlıca dönüşmesi güç. Ancak Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte Orta Doğu'da bu ülkelere açtığı belli bir alan var. Bu alan içinde stratejik bir otonomi geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bir gerçek. Ancak tümden bu taahhütlerini ve ilişkilerini dönüştürmeleri kısa vadede mümkün değil. Yine şunu da belirtmekte fayda var. E, Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölge içindeki hemen hemen bütün ülkeler ittifaklarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Müttefiklerini çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun içinde bunu okumak mümkün. Yani bunu bir blok değişiminden ziyade yahut Amerika'dan tamamen kaçınmadan ziyade stratejik otonomilerini geliştirmeye yönelik atılan adımlar olarak okumak daha doğru. Amerika için İsrail'in güvenliği her şeyden önemli ama diğer müttefikler o kadar da kıymetli değil. Hatırlayın, İsrail Katar'a hava saldırısı düzenlediğinde Amerika pek oralı olmadı. Ama İsrail'e tek bir taş atılsa donanması orada bitiyor. Bölgedeki ülkeler de bu çifte standartı görüp şu dersi çıkardı: Washington bizi korumazsa o zaman biz de kendi demir kubbemizi, kendi savunma hattımızı kurarız. Üçüncüsü, meydanı boş bırakmamak. Biliyorsunuz Amerika yavaş yavaş Orta Doğu'dan eline eteğini çekiyor. Bütün dikkatini Batı Yarımküre'ye ve Çin'e veriyor. Amerika gidince meydan kime kalacak? Rusya'ya mı, Çin'e mi? İşte Ankara, Riyad ve İslamabad diyor ki, bu boşluğu neden elin yabancısına kaptıralım? Burası bizim mahallemiz. Boşluğu biz dolduralım. Yani bu hamle mahalleyi hem dışarıdan gelenlere hem de içerideki tehditlere karşı bir nevi koruma refleksi. Dördüncüsü, kendi başının çaresine bakma dönemi. Dünyada artık başın sıkışınca polisi ara dönemi bitti. Çünkü dünyayı koruyacak bir polis kalmadı. Herkesin kendi başının çaresine baktığı bir dönemdeyiz. Eskiden bir tehdit olunca telefonlar Washington'a edilirdi. Şimdi ne oluyor? Telefonlar Ankara, Riyad ve İslamabad arasında çalıyor. Pakistan ve Suudi Arabistan arasında zaten halihazırda yürüyen güvenlik ilişkileri mevcut. Bu ilişkiler kapsamında Pakistan, Suudi Arabistan'a bir takım güvenlik garantileri veriyor. Bunda nükleer şemsiye de dahil olmak üzere. Mesela işte eski Pakistan, hani işte bizde Genelkurmay Başkanı deyince anlaşılmıyor. Çok aslında adam Genelkurmay Başkanı değil, Chief of Armed Staff dedikleri, hem Kara Kuvvetleri Komutanı hem de tüm silahlı kuvvetlerin komutanı gibi bir makam var Pakistan'da. Bu Rahal Şerif de aynı şekilde bu makamda görev yapmış Pakistanlı bir general kendisi. Emekli olduktan sonra Suudi Arabistan'a yerleşti ve işte Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nde de görev yapmış oldu emekli olduktan sonra. Burada zaten bildiğiniz üzere Pakistan çok ciddi bir silahlı güç. Özellikle kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri konusunda çok ciddi bir silahlı güç Pakistan. Aynı şekilde zaten bunların ötesinde nükleer güç aynı zamanda Pakistan. Beşincisi ise bölge yıllardır devam eden kronik bir hastalıkla boğuşuyor. O da ülkeler arasındaki mevcut güvensizlik. Komşuya güvenilmeyen anlarda o güvenlik duvarında devasa çatlaklar oluşuyor. O çatlaklardan içeriye hem dış hegemon hem de bizzat bölge ülkelerinin kendi elleriyle beslediği kaos sızıyor. Bu paktın sadece dışarıya karşı kurulan bir yapı olduğunu sanmayın. Aslında birbirlerinin gözünün içine bakıp benden sana zarar gelmez, senin güvenliğin benim teminatımdır deme girişimi sayılabilir. İsrail saldırganlığı sebebiyle bölge ülkelerinin ABD'ye duyduğu güvende azalma. Yani bu ülkeler hep ABD'nin güvenlik çatısı altındalardı. Şimdi giderek bu güvenlik taahhütlerinin gerilediğini görüyorlar. Türkiye'nin sürece nasıl baktığını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde şöyle anlattı. An itibariyle bu görüşmeler var, konuşmalar var ama biz herhangi bir anlaşmaya hala imza atmış değiliz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu kapsayıcı, daha geniş, daha büyük dayanışma ve istikrar üreten bir platform. Pakistan Savunma Üretim Bakanı da 3 ülkenin anlaşma taslağını hazırladığını, tam 10 aydır tartışıp üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürüten, saldırganlık yürüten İsrail tarafından da olumlu karşılanmayacaktır ve buna bir reaksiyon geliştirilmesi muhtemel. Aynı şekilde Pakistan'ın Güney Asya'da kurduğu çeşitli ilişkiler ve ittifaklar var.
ve rekabet boyutu var. Buna yönelik de bir etkisi mutlaka olacaktır. Konuyla ilgili yorumları okuduğumuzda bazıları hemen bu yapıyı İslami NATO olarak adlandırdı ama NATO belirli bir ideoloji yani liberal demokrasi üzerine kuruldu. Ancak Türkiye, Suud, Pakistan hattı dini duruşun yanı sıra daha çok mevcut şartlarda hayatta kalma amaçlı da kuruluyor. Genellikle kamuoyunda NATO benzeri, İslami NATO gibi öne çıksa da tabii NATO'nun sunduğu ortak planlama, kuvvet entegrasyonu gibi şeylerden tamamen uzak. Aynı zamanda herhangi bir bağlayıcılığı da yok anlaşmanın. Ancak bunun bir siyasi mesaj taşıdığı net. Dolayısıyla çoğu zaman bu tarz anlaşmalar imzalanmadan dahi bölgedeki rekabet içindeki ülkelere çeşitli caydırıcılık imkanları tanıyor. Üç ülkenin bu yılın başında neden bu kadar ivedilikle kalkanlarını birleştirdiğini anlamak için tarihi biraz geriye, 2025'teki 12 günlük savaşa ve Eylül krizine sarmamız gerekiyor. İsrail ve Amerika'nın İran'a yaptığı saldırı karşısında diğer ülkeler teyakkuza geçti. Diğer taraftan Körfez ülkeleri yıllardır görünmez bir Amerikan şemsiyesi altında yaşıyordu. Ama 9 Eylül 2025'te yaşananlar o şemsiyenin artık delik deşik olduğunu herkese gösterdi. İsrail ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas yetkililerini vurdu. Katar, Amerika'nın bölgedeki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve resmi müttefiki. Buna rağmen İsrail'in saldırısını durdurmadı Washington. İşte bu olay Suudi Arabistan'da soğuk duş etkisi meydana getirdi. Washington kendi askerinin bulunduğu bir başkentin hava sahasını bile İsrail'e karşı korumuyorsa bizi hiç koruyamaz dedi Suudiler bu olay karşısında. Söz konusu saldırı da Körfez'deki o eski güvenlik garantilerinin çöpe gittiğini ve artık her koyun kendi bacağından asılır döneminin başladığını kanıtladı. Bölgenin barut fıçısına döndüğünü düşünen Riyad, benim ne nükleer silahım var ne de bu ateşi söndürecek kadar askerim diyerek tek başına savunmasız kaldığını anladı. Doha saldırısından sadece 8 gün sonra tarihi bir imza atılarak Suudi Arabistan'la Pakistan arasında stratejik ortak savunma anlaşması imzalandı. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında zaten uzun yıllardır devam eden resmi ve gayri resmi bir takım ilişkiler mevcut. Yani bu gayri resmiden kastım şu, yani Pakistan'la Suudi Arabistan arasında askeri, ekonomik ve siyasi çok yakın ilişkiler mevcut. Bunların bir kısmı kamuoyuna yansıyor, bir kısmı kamuoyuna yansımıyor. Mesela işte bu Körfez bölgesi de dahil olmak üzere, yani sadece Suudi Arabistan değil, işte Katar, Bahreyn gibi ülkelerin mesela donanmalarında Pakistan kökenli askerler mevcut. Çünkü bu ülkelerin silahlanma programlarına baktığınız zaman, mesela örnek olarak Katar'ın çok ciddi bir deniz gücüne sahip olduğunu veya işte deniz gücüne yönelik bir silahlanma programı yürüttüğünü, ama hani bunları idame edecek askeri personelden yoksun olduğunu görürsünüz. Buradaki açığı Pakistan'a kapatıyorlar. Bu ilişkilerin bir benzeri Suudi Arabistan'la da mevcut. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir işte güvenlik anlaşması mevcut. Bu çerçevede nükleer şemsiye de dahil olmak üzere Pakistan, Suudi Arabistan'a bir takım güvenlik garantileri sunuyor. Diplomaside 8 gün ışık hızı demektir. İşin bu kadar apar topar bitmesi aslında pazarlığın önceden yapıldığını ama krizin süreci hızlandırdığını gösteriyor. O gün Suudi Arabistan resmen Pakistan'ın nükleer askeri şemsiyesi altına girdi. Krallığın asıl baş ağrısıysa arka bahçesinde tırmanan güvenlik tehditleri. Özellikle Yemen'deki durum Riyad'da kırmızı alarm seviyesine yükseldi. Burada Riyad'ın karşısına çıkan en büyük engel ise Birleşik Arap Emirlikleri. Bu tarz paktlar, anlaşmalar çoğunlukla rakip ülkeler arasında, rekabet içindeki ülkeler arasında karşı cephede de birliktelik yaratabiliyor. Bir araya gelme ve hizalanma yaratabiliyor. Bu noktada da geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile iyice gün yüzüne çıkan bir rekabeti ve mücadelesi söz konusuydu. Özellikle bunu Yemen'de gördük. Aynı şekilde Sudan'da gördük ve diğer çatışma bölgelerinde de görmemiz olası, mümkün. Dolayısıyla bu tarz bir anlaşma başlıca Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hoş karşılanmayacaktır. Bunun yanında yine bölgede istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürüten, saldırganlık yürüten İsrail tarafından da olumlu karşılanmayacaktır ve buna bir reaksiyon geliştirilmesi muhtemel. Yemen'de daha fazla genişleyen askeri etkisi Suudiler için açık bir meydan okuma oldu.
Hem yakın müttefik olup hem de sahada rakip gibi davranmaları durumu Riyad için içinden çıkılmaz hale getirdi. İşte bu tehditleri dengelemek için yeni bir bölgesel ortaklık peşinde. Pakistan ve Türkiye'nin yanı sıra Mısır bu stratejinin tam merkezinde duruyor. Çünkü bu ülkeler kendilerini dışlayacak yeni blokların kurulmasını doğrudan kendi bekalarına yönelik bir tehdit olarak okuyor. Mısır istihbaratı Suudilerin Yemen müdahalesi sırasında boş durmadı mesela. Middle East Eye'ın haberine göre Mısır donanması ve istihbaratı Kızıldeniz'de ve Yemen açıklarında emirlikler gemilerini radarlarla gözetleme sistemleriyle adım adım izledi. Hangi gemi limandan ne zaman çıktı, rotası ne, kime mühimmat taşıyor? Mısır elde ettiği bu verilerin haritalarını ve koordinatlarını anlık olarak Suudi makamlarıyla paylaştı. Yani bu pakt ilk imzalandığında dahi gerek Pakistan Dışişleri Bakanı gerek Pakistan Savunma Bakanı bu paktın genişlemeye açık olduğunu söylemişlerdi. Yani bölgedeki diğer ülkelerin de bu pakta katılabileceğini söylemişlerdi. Dolayısıyla bunun önünde bir engel yok. Bu açık. Ancak ilk etapta bu tür anlaşmalar belki ikili düzeyde yürütülebilir. Suudi Arabistan'ın Somali ve Mısır'la böyle ikili anlaşmalar yapması öngörülüyor. Direkt pakta katılmaktan ziyade öncelikle bu tür ikili anlaşmalarla süreç ilerleyebilir. Orta ve uzun vadede dediğim gibi paktın yapısı gereği açık olduğu için bölge ülkeleri de buna iştirak edebilirler. Amerika himayesindeki İbrahim Anlaşmalarının öncülerinden İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, kültürel olarak nüfuz edemedikleri bu toprakları güvenlik duvarlarıyla çevreleyerek kontrol alanları oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan daha çok bölgedeki güçlü devlet ve otorite, güçlü merkezi otoriteler tercih ederken İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri daha istikrarsızlaştırıcı faaliyetler yürütüyorlar. Özellikle Afrika'da ve diğer çatışma bölgelerinde devlet dışı silahlı aktörlerin desteklenmesi gibi faaliyetler yürütüyorlar. Bunun bir örneğini de mesela son dönemde Suriye'de görmüştük. Yine Suudi Arabistan tarafının Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dürzilerle ilişki kurduğuna yönelik bir iddiası olmuştu. Dolayısıyla bu tarz bir ikilemden bahsedilebilir. Bunu sınırlandırmaya yönelik, en azından caydırmaya yönelik fonksiyonu olacağını söyleyebiliriz. Yaptıkları şey meseleleri toplumsal tabanda çözmek değil, bölgeyi güvenlikleştirerek statükoyu zorla kendi lehlerinde sabitlemek ve rakiplerine karşı yeni bir cephe açmak. Özellikle İsrail bölge ülkelerinin daha anlaşmalı hareket etmesinden şikayetçi. Öte yandan Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yıllarca süren rekabeti bir kenara bırakıp ortak bir tehdit algısında buluşması bölgedeki yeni dönemin en net işareti. Buzlar, karşılıklı yorgunluk ve değişen küresel akımların etkisiyle 2021 civarında erimeye başladı. Bugün gelinen noktada bu yeni yakınlaşmanın vitrininde meşhur Türk SİHA'ları var. İmzalanan 3 milyar dolarlık Akıncı Anlaşması'yla savunma alanındaki ilişkilerde bir dönüm noktası yaşandı. Toplamda 60 Akıncı'nın teslim edileceği konuşuluyor. Ayrıca SİHA'ların üretileceği tesislerin inşaatı Suudi Arabistan'da şu an devam ediyor. Bu platform Riyad'a Amerika onayından bağımsız şekilde derin saldırı yeteneği kazandırıyor. Gelelim gökyüzündeki asıl büyük meseleye. Milli Muharip Uçak Kaan. Suudi Arabistan'ın bu projeye de ilgisi var. Almanya'nın Eurofighter satışını yıllarca veto etmesi veya Amerika'nın F-35 kapısını kapalı tutması Riyad'a acı bir ders verdi. Paranızın olması o silahı alabileceğiniz anlamına gelmez. İşte Kaan burada devreye giriyor. Türkiye ambargo koymam diyen tek NATO ülkesi. Suudiler Kaan'ı Batı'nın şantajlarına karşı bir egemenlik sigortası olarak görüyor olabilir. Şu an için net bir gelişme olmasa da 100 Kaan alacakları iddiaları basına yansımıştı. Önümüzdeki yıllarda bu konu daha ciddi şekilde netlik kazanabilir. Diğer taraftan hava savunmada olmazsa olmaz. Suudi Arabistan'ın yüzünü neden Türkiye'nin çelik kubbe projesine çevirdiğini anlamak için kapalı kapılar ardında yaşanan o Patriot krizini bilmek şart. Riyad yıllarca bu konuda Amerika'nın kapısını aşındırdı. Hava sahamızı korumak için Patriot bataryalarını istediğimiz stratejik bölgelere konuşlandırın dedi. Hatta Washington'ı ikna etmek için bu talebi bölgesel güvenliği sağlıyoruz. Dolaylı yoldan İsrail'i de İran füzelerine karşı koruyoruz kılıfıyla sundu. Ancak net bir geri dönüş olmadı. Suudiler o gün şunu anladı. Parasıyla bile olsa Amerikalı canı istemezse bizi korumuyor. Peki neden gidip Batı sistemlerini değil de Türkiye'den çelik kubbe mimarisini seçiyor? Cevap askeri terminolojideki dost düşman tanıma sisteminde gizli. Eğer Amerikan Patriot'ını alırsanız o sistemin beyninde İsrail uçakları dost olarak kodludur.
İsteseniz de o füzeyi bir Amerikan veya İsrail uçağına kilitleyemezsiniz. Sistem sizi engeller. Yani Suudi semalarında bir İsrail jeti uçsa Patriot sadece izler. Türkiye ise Suudilere şunu sunuyor: sistemi al, düşman tanımını kendin yap. İsrail bu duruma karşı. Türk sistemlerinden rahatsız olmasının, hatta bunu kendine tehdit görmesinin asıl sebebi bağımsız karar verme yeteneği. Riyad'ın elinde İsrail uçaklarını düşman olarak kodlayabilecek ve gerektiğinde tetiğe basabilecek, NATO standartlarında ama NATO emir komutasında olmayan bir sistemin bulunması Tel Aviv'in kabusu olabilir. Gözden kaçan devasa bir tehlike daha var: Afrika boynuzu ve Kızıldeniz. Yani hedef sadece Gazze değil. İsrail kendi limanlarından başlayıp aşağıya ta Babul Mendeb Boğazı'na kadar uzanan o stratejik su yolunu kontrol altına almak istiyor. Peki amaç ne? Kızıldeniz'i bir İsrail nüfuz alanına dönüştürmek. Eğer bunu başarırsa Orta Doğu ülkelerinin nefes borusunu kesmiş ve şartları dikte eden güç olacak. Trump ve ekibinin bölgeye dayattığı projede anahtarların İsrail'e teslim edilmesi. Yani İsrail'in güçlü taraf ve bölge lideri olduğu ülkelere tescil ettirmek isteniyor. Trump, Orta Doğu'daki başkentlere şunu söylüyor: bölgenin patronu artık Tel Aviv, bunu kabul edin. Bölge ülkeleri de hem buna karşı hem kendilerine yönelik olası saldırıları def etmek hem de birbirlerine güven vermek için birleşiyor. Orta Doğu'dan Asya'ya uzanan güç dengelerini kökünden sarsacak yeni bir güvenlik mimarisi şekilleniyor. Bunun asıl sebebi İsrail'in Somaliland'ı resmen tanıması, Yemen'in güneyindeki özerklik çağrıları, Sudan'ın göz göre göre parçalanması, Gazze'deki soykırım, Lübnan, İran ve Katar'ın vurulması. Mimarideki değişimin en somut örnekleri işte bunlar.